Türkiye, alfabe çeşitliliği açısından oldukça zengin bir coğrafyada bulunuyor. Sınır paylaştığımız 8 komşumuz var ve bu komşularımızdan Azerbaycan hariç hepsi farklı alfabe kullanıyor. Yunanistan Yunan alfabesini, Bulgaristan Kiril alfabesini, Gürcistan Gürcü alfabesini ve Ermenistan ise Ermeni alfabesini kullanıyor. Geriye kalan Suriye ve Irak'ta Arap alfabesi kullanılırken İran'da ise Fars alfabesi kullanılıyor. Yani sınır komşusu olduğumuz neredeyse tüm ülkelerde farklı alfabe kullanılıyor diyebilirim. Burada diğerlerinden sıyrılan ve bizimle ortak paydada buluşabilen tek bir ülke var ve o da elbette Azerbaycan. Türkiye'de kullanılan Latin alfabesinin bir benzeri Azerbaycan tarafında da kullanılıyor. Ancak arada küçük farklar var. Örneğin Türkiye'de alfabe 29 harften oluşurken Azerbaycan bizden biraz daha farklı olarak 32 harfli bir alfabe kullanıyor. Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi çok benzer olsa da küçük farklılıklar nedeniyle bazen anlaşılması zor olabiliyor. Onlar Batı dünyasında da olduğu gibi X ve Q harflerine sahipler. Bunların dışında ters E harfi de bulunuyor. Açıkçası Azerbaycan seyahatimde bu harfler birbirimizi anlamaya engel olmadı. Ancak Hazar'ın ardında kalan Türk coğrafyası için benzer şeyleri söylemek mümkün değil. Çünkü bu bölgede yer alan Türk devletleri Kiril alfabesine daha çok maruz kaldığı için anlaşılması daha güç olabiliyor. İşte bu yüzden birçok Türk devleti Kiril alfabesinden Latin alfabesine kademeli olarak geçiş gerçekleştirmeye çalışıyor. Mesela 2017 yılında dönemin Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 2025 yılına kadar bu geçişi tamamlayacaklarını söylemişti. Bana kalırsa Türk devletlerinde yaşayan insanların birbirini rahatlıkla anlaması için bu oldukça önemli. İşte bu nedenle şimdi size çok önemli bir haberden bahsetmek istiyorum. Türk dünyası ortak bir alfabe üzerinde anlaştı. Peki önümüzde nasıl bir süreç var? Macarlar bu sürece nasıl dahil olacak ve ortak alfabe Türk Devletler Teşkilatı'nı nasıl etkileyecek? Bu soruların hepsine cevap vermeye çalışacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala henüz abone değilsen 100.000 yolunda bana destek olmak için abone olmayı unutma. Türk Devletler Teşkilatı'na üye olan 8 devlet Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu adında bir komisyon kurmuştu. 2 yıl boyunca süren toplantılar sonucunda nihayet ortak bir alfabe üzerinde anlaşıldı. Basitçe söylemek gerekirse 34 harften oluşan bu yeni alfabe Türk devletlerinin birbiriyle daha kolay anlaşmasını amaçlıyor. Önerilen alfabedeki her harf Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil ediyor. Azerbaycan alfabesindeki 3 harf doğrudan ortak Türk alfabesine eklendiği gibi ayrıca şapkalı U ve şapkalı N harfleri de geldi. Bu harfler Kırgız, Türkmen ve Macar alfabelerinde de yer alıyordu. Türkiye'de her ne kadar şapkalı harflere alışık olsak da aslında bu harfleri çok nadir kullanıyorduk. Bu nedenle alfabeye yeni eklenen harfler ilk defa işiteceğimiz harfler olarak karşımıza çıkacak. Fakat işin doğrusunu söylemek gerekirse bu harfler sadece Türkiye ve bağımsız Türk devletleri için değil, bağımsız olmayan Türk Cumhuriyetleri için de oldukça önemli. Çünkü X, şapkalı N, Q gibi harfler özellikle Rus coğrafyasında özerk olarak varlığını sürdüren pek çok cumhuriyetin alfabesinde kullanılıyordu. Fakat söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Bu ortak alfabe şimdilik sadece bağımsız Türk devletleri için geçerli. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Tüm devletler bu ortak alfabeyi kullanacak mı? Aslında bu noktada işlerin biraz karışık olduğunu söyleyebilirim. Çünkü onaylanan bu 34 harflik yeni alfabenin 29 tanesini zaten günlük hayatımızda kullanıyoruz. Dolayısıyla yeni gelen bu harfleri de bir anda günlük hayatımıza dahil edeceğimizi düşünenler var. Onlar için şu hatırlatmayı yapmam gerekiyor. Bu alfabe aslında geleceği kucaklayan bir unsurdan ibaret. Yani demek istediğim şey, bugünden sonra Türk dünyasının alacağı kararlar, devletlerin resmi açıklamalarında bu harflerin bulunduğu alfabe göz önüne alınarak yazılacak ve aktarılacak. Daha spesifik bir örnek vereyim. Türk Devletleri Teşkilatı bir gün ortak anayasa çıkarırsa maddeler bu harfleri kapsayacak şekilde düzenlenecek ve böylece herkesin anlaması sağlanacak. Fakat bu söylediklerimin gerçekleşmesi için oldukça uzun bir sürece ihtiyaç var. Çünkü alınan bu ortak alfabe kararı şimdilik sadece Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun aldığı bir karardan ibaret ve resmi olarak devletlerin alması gereken kararlar bulunuyor. Öncelikle ortak alfabe teklifi tek tek tüm ülkelerin meclis ve liderlerine gönderilecek. Eğer bu süreç onaylanırsa yürürlüğe girecek. Açıkçası burada benim en çok merak ettiğim ülke Macaristan. Yanlışım varsa düzeltin ama komisyonda bulunmamışlardı. Ancak Viktor Orban dönemi devam ettiği sürece Macarların bu kararı yürürlüğe sokmayacağını düşünmüyorum. Zaten kendisinin de 2021 yılında şöyle bir açıklaması vardı. Macar halkı Türk halklarıyla yüzyıllar önceye uzanan tarihsel ve kültürel ortak bir mirasa sahiptir. Avrupa'da bizi barbar Hunlar ve Atilla'nın halkı diye aşağıladılar.
Ancak bizim halkımız bu tarihsel mirasta gurur duyuyor. Dolayısıyla Macaristan, günümüzde devletin en üst kademelerinde yer alan yetkilileriyle Türk olduklarına dair izler olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Fakat bu bir hükümet politikası olabilir. Yarın gelecek olan iktidar ortaya bambaşka ifadeler atabilir. Bu söylemlerin dışında olayın daha derinlerine inelim. 19. yüzyılda Yahudi asıllı Macar bir Türkolog olan Arminius Vanberg, Osmanlı İmparatorluğu ve Orta Asya'da seyahatler ediyordu. İlginç bir not olarak Sultan Abdülhamit'e danışmanlık yaptığını da söyleyebilirim. Öte yandan bu zamanlar Macaristan'da Turancılık fikrinin ortaya çıktığı zamanlardı. Macarların Orta Asya'daki akraba uluslarına yönelik ilgisi 1890'larda büyük bir hızla artıyordu. Kont Paltelek önderliğinde 3 Aralık 1910 yılında Budapeşte'de Turan Cemiyeti kuruldu. Kurumun hedefleri Doğu olarak adlandırılan Asya ve Balkan ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin kurulması ve güçlendirilmesi üzerineydi. Yani bugünkü Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na girme isteğiyle neredeyse aynı politikayı gidiyordu. Ayrıca hedefleri arasında Turan halklarının ortak köklerini keşfetmek, öğrenmek ve aşina kılmak vardı. Fakat Macarlar bunları bölgedeki diğer ırklar için de yapıyorlardı. Macar-Fin topluluğu, Macar-Estonya topluluğu gibi cemiyetler aracılığıyla köklerini sorgulamayı sürdürdüler. İşte bu köklerini merak eden o duygu günümüzde de varlığını sürdürüyor ve gen çalışmalarına devam ediyorlar. Dil ve ortak alfabe konusundan çok ayrılmadan bu konuda küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Bugün Macar halkı genetik olarak Orta Avrupalı diyebiliriz. Yani Macarların genomu, Çeklerin, Slavların, Ukraynalıların ve Avusturyalıların genlerine çok benziyor. Yaklaşık 1000 yıldır bu topraklarda yaşamış olması nedeniyle Macarların genetik anlamda Asya ile doğrudan ilişkisi kalmadı diyebiliriz. Ancak göçebe bir halk olan Macarların bugünkü topraklarına yerleştiklerinde genetikleri nasıldı? İşte bu sorunun yanıtı Macar boylarının Orta Avrupa'ya geldiği yıllarda kavmi yöneten Arpad Hanedanlığı'nda arandı. 3. Bela'nın kemik örneklerinden alınan DNA'larda o dönemki Macarların genlerinde Asya kökeni taşıdığı ortaya çıkmıştı. Aynı araştırma 1000 yıl önce bu topraklara yerleşen ilk Macar boylarından olan bir grup insanın mezarlarındaki kalıntılar üzerinde de yapıldı ve sonuç yine değişmedi. Dolayısıyla ilk Macarlar Orta Asya kökenliydi ve hatta genleri %25 ila %30 oranında Asya Türklerinin genleriyle benzeşiyordu. Fakat konu dille alakalı olduğu için buraları çok derinleştirmek istemiyorum. Dilerseniz Macarlar Türk mü videomu izleyerek daha ayrıntılı bilgilere sahip olabilirsiniz. Dil bilimcileri Macarcanın Türkçe ya da Fince ile ilişkisi olduğunu varsayıyor. Fakat Macarca hiçbir dille çok yakın akrabalık ilişkisi içinde değil. Öte yandan Macar alfabesi oldukça zengin bir alfabe. Kendine özgü sesler barındırıyor. Açıklanan ortak alfabede yer alan Q ve X onların alfabesinde yer alsa da Macarca biraz daha farklı bir eğilime sahip. Aslında merak ettiğim tüm bu soruları, benzerlikleri ve farklılıkları doğrudan Macar Büyükelçi Viktor Matis'e sormak ve daha net cevaplar almak isterdim. Fakat videoyu hızlıca yetiştirmek için böyle bir zamanım olmadı. Viktor Matis daha önceleri Türk dünyası Macaristan için çok önemli. Çünkü biz kendi köklerimizin arayışındayız. Özellikle komünizm döneminde bize nereden geldiğimizi unutturmak istediler. Bu nedenle de Macarların asıl kökü nerede üzerine bir düşünce ortaya çıktı. Fakat komünizmin çöküşünden sonra birçok araştırmacı, birçok analiz ve belge ile Türk kökenli olduğumuzu kesin ve net bir şekilde ifade etti şeklinde açıklamalar yapmıştı. Kim bilir, belki de bu video kendisinin de önüne çıkacaktır. Ne de olsa dünya oldukça küçük. Son olarak konuyla bir bütünlük bağlaması adına Türk Devletleri Teşkilatı'ndan da bahsetmem gerekiyor. Çünkü Turanist hayallere sahip pek çok kişi bana neden tek bir Türk devleti yok da dağılmış bir Türk coğrafyası var şeklinde sorular yöneltiyor. Doğuda Rus Çarlık rejiminin yıkılması 1920'ler ve 30'larda bugünkü Orta Asya Cumhuriyetlerinin ve Azerbaycan'ın temelini oluşturan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin kurulmasına yol açmıştı. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü Avrupa'ya dönük Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkmasına neden oldu. Giderek Ruslaştırılan Kafkasya ve Orta Asya Türk dünyasını iki parçaya bölmüştü. Bu durumun yarattığı yabancılaşma özellikle Soğuk Savaş sırasında iyice belirginleşmişti. NATO'ya katılan Türkiye sonraki 40 yıl boyunca Orta Asya'daki Türk halklarıyla neredeyse hiçbir ilişki kuramadı. Ancak tüm bunlar 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla sona erdi. 5 Türk devleti 2 Mart 1992'de Birleşmiş Milletler'e katıldı ve bağımsız devletler haline geldi. İşte bu süreçte Türkiye kurulan bu yeni devletler üzerindeki etkisini genişletmeye çalıştı.
Bağımsızlıklarını kazanmış olmalarına rağmen bu cumhuriyetler hala ekonomik, siyasi ve sosyal açılardan Moskova'ya bağlı kaldıkları gibi Rusça bölgesel ortak dil olarak kalmayı sürdürdü. Fakat Pantürkizm fikirleri yeniden gündeme gelince Latin alfabesinin restorasyonu hareketi de popülerlik kazandı. Türkiye'nin girişimiyle birlikte 1991 yılının Kasım ayında İstanbul'da Türk dilleri için birleşik bir alfabe geliştirilmesi konusunda uluslararası bir bilimsel sempozyum düzenlendi. Azerbaycan bu alfabeyi ilk olarak Aralık 1991'de benimsedi ve Özbekistan Eylül 1993'e kadar Kiril alfabesini kullanmaya devam etti. Böylece 1993'te Ankara'da düzenlenen konferansta Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan temsilcileri yeni bir alfabeye geçişe resmen duyurdu. Hatta bu doğrultuda Azerbaycan alfabesini yeniden düzenledi. Ardından 2000 yılından itibaren hükümet Azerbaycan medyasının sadece Latin alfabesini kullanması gerektiğine karar verdi. Böylece ülkede Kiril alfabesi resmen sonlandırıldı. Ekim 2009'da ise Türkiye'nin başını çektiği ve Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan içinde bulunduğu yeni bir teşkilat kurulması gündeme geldi. Türk dili konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi kuruldu ve ilk zirve 2011 yılında Kazakistan Almatı'da gerçekleştirildi. Sonraki yıllarda ülkeler arasında ekonomik, siyasi, ticari ve kültürel bağlar genişledi. Açık konuşmak gerekirse doğudaki Türk topluluklarıyla batıdaki Türk halkı arasında uzun bir ayrılık tarihi olmasına rağmen güçlü etnokültürel bağlarımız mevcut. Olaylara gerçekçi bakmak gerekirse Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'ın Ermeniler tarafından boşaltılması, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özelinde olmak üzere Türk dünyası için birçok önemli kazanımlar getirecek. Dolayısıyla Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kısa bir zaman içerisinde tanıyabileceğini düşünüyorum. İçimizde birçok insanın Turan hayaliyle besleniyor olmasını doğal karşılıyorum. Fakat bana kalırsa bu şimdilik mümkün değil. Ne yazık ki birçok Türk devletinin siyasi ve bürokrasi açısından düğümleri mevcut. Bu nedenle federe bir yapının işlevsel olacağını düşünmüyorum. Ancak gördüğüm kadarıyla ortada büyük bir değişim hazırlanıyor. Dolayısıyla değişen bu coğrafya çıkarları için Türk Birliği, başta dil ve askeri olmak üzere nüfus, ekonomi ve ticaret üzerinden ilişkilerini arttırmak zorunda. Bu nedenle ortak alfabeyi büyük bir sevinçle karşıladım. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.